WordPress ile web siteleri yapıyoruz ancak bu sadece yapmakla kalıyor mu? Kalmıyor. Bu web sitelerini geliştirmek için bir hız tarafı var ve bir SEO tarafı var. Peki bu SEO tarafı ve hız tarafında en önemli etken nedir? Görseller. Görselleri nasıl SEO'ya uyumlu hale getirebiliriz? Nasıl daha hızlı yapabiliriz? WebP'yi nasıl çevirebiliriz gibi birçok konu var. Bu konuların tamamını ele alan bir eklenti geliştirdim. Bugün bu eklentiyi tanıtacağım. Bu eklentimi tanıtacağım. Hadi gelin beraber başlayalım. Ben bu eklentiyi tanıtmadan önce kanala abone oldun mu? Videoya like attın mı? Bunları yaptıysan devam edebiliriz. İlk önce yapmamız gereken tabii ki nedir? Eklentiler kısmına gidelim ve eklentimizi buradan yükleyelim. Eklenti arama kısmına Erdo Image Optimizer yazıyorum ve karşıma eklentim çıkacak. Eklentimi kuralım ve etkinleştirelim. Etkinleştirdikten sonra burada sol panelde bir Image Optimizer alanı geldi. Buraya gidelim ve panelimizi incelemeye başlayabiliriz. Öncelikle gördüğümüz alanlardan başlayalım. Hemen burada bir optimizasyon alanı var. %64 olarak nitelendirilmiş. Bu bizim görsellerin WebP ve AVI formatına oranını simgeliyor. Görseller PNG mi yoksa WebP mi? Onun oranı %64 olarak gözüküyor şu anda. SEO sağlığımız var. Bu da alt etiketlerin durumuyla alakalı. Görsellerde alt etiket mevcutsa buradaki puan değişiyor ve alt etiketler yoksa puan düşüyor. Toplam kütüphane, görsel kütüphanemizde olan tüm görselleri burada görebiliyoruz. Şu an 25 adet görselimiz bulunuyormuş. Kullanılmayan görsellerde de 11 adet kullanılmayan, bu sitede yüklü olan ancak hiçbir sayfada kullanılmayan 11 adet görsele sahipmişiz. En sağ tarafta da toplam kazancımız var. Bu da sitede mevcut olan PNG veya diğer formattaki görsellerin WebP ve AVI formatına çevrildikten sonra kazandığımız kazanç olan byte'ları burada görmüş olacağız. Hemen altında bir görsel arama kısmı var. Onun altında kötü, uyarı, optimize şekilde görselleri 3 ayrı pakete sınıflandırılmış bunlar ve kullanılmayan görseller de burada listeli. Hemen kullanılmayan görsellere geldiğimde şunu belirtmek isterim ki web siteleri birçok farklı formatlarda birçok farklı sayfa yapıcılarıyla beraber oluşturulabiliyor şu anda. Elementor, Gutenberg, Brix veya temaların kendi yapıcıları mevcut. Bu yüzden kullanılmayan görselleri tam olarak ayıklamak pek mümkün değil. Ancak biz yine de bu alana ekledik. Bu alan tam %100 kapasiteyle çalışmamış olsa bile bunları teker teker kontrol edip tamamını silme imkanınız var. Tabii ki öncelikle bakın burada tüm kullanılmayanları sil seçeneği var. Aynı uyarıyı burada da belirttim. Bunları tam olarak bulamıyoruz. Ancak yüksek ihtimalle bunlar var. Siz bunları 2 defa kontrol ettiniz. Evet gerçekten yüklüler ama sitede kullanmıyorum diyorsanız tüm kullanılmayanları sil kısmına gelip buraya delete yazıp onayladıktan sonra tüm kullanılmayanları silebilirsiniz. Ancak tabii ki bunu yedeklemeden önce yapmanızı tavsiye etmiyorum. Kullanılmayan kısımlar bunlardı. Peki diğer ayarlara ve araçlara bakalım. Gördüğümüz alanlara bakalım. Burada bir add new kısmı var. Burası tamamen yeni görsel ekleme alanı. Toplu dönüştür alanı var. Ayarlar alanı ve araçlar alanı. Toplu dönüştür WebP nedir? Adı üstünde. Toplu dönüştürme. Bizim şu an 25 adet görselimiz var ve bunları tek bir tıkla buradaki toplu dönüştürmeye tıklayarak hepsini WebP'ye çevirme şansımız var. Teker teker uğraşma derdi yok. Teker teker bulma derdi yok. Toplu dönüştür dediğimde hepsi arka planda WebP'ye dönüşme işlemi başlayacaktır. Araçlar kısmı var. Burada dosya adlarını düzeltme imkanımız var. Tüm dosya adlarını tek tıkla düzeltebiliyoruz. Otomatik alt text ürettirebiliyoruz ve bu bütün bilgileri CSV olarak, CSV olarak bir an dilim dönmedi. CSV olarak bunları indirme imkanımız da var. Eksik küçük resimleri de bulabiliyoruz. Buna tıkladığımda şu an hiçbir yazıya sahip olmadığım için hiçbir eksik küçük resmim de yok. Ancak sizin blog içerikleriniz, yazılarınız varsa ve o eklediğiniz yazının bir küçük resmi yoksa buraya tıkladığınızda karşınıza çıkmış olması gerekecek. Buradan sonra hemen ayarlara geçelim. Ayarlardan önce şurada bir SML var. Bunu anlatmama gerek var mı? Arkadaşlar bakın. Small, medium, large görsellerin boyutu sadece. Belki çok kalabalık yüzlerce görseliniz varsa bunu small yapmak isteyebilirsiniz. Missing alt text, alt text'i olmayan görselleri listeliyor. Buna da tıkladığında onlar listeleniyor. Peki ayarlara bakalım. Dönüşüm formatımız WebP veya AVIF olarak seçme imkanımız var. Standart olarak WebP seçili geliyor. Siz tabii ki AVIF olarak da seçebilirsiniz ancak önerilen WebP'dir. Sıkıştırma kalitesini %80 olarak standart bir şekilde geliyor. Bu kabul edilen ölçüdür. Bunu tabii ki daha yüksek kalite veya daha düşük kalite olarak kendiniz seçme imkanınız var. Ancak standardı bozmasanız bence daha mantıklı. Diğer ayarlara bakalım. Hemen bütün ayarların altında aslında açıklamaları da mevcut. Yüklemede otomatik dönüştür seçeneğimiz var. Bu seçeneği seçtiğim anda siz PNG bir görsel yükleseniz bile yükleme esnasında o görseli WebP formatına çeviriyoruz. Yani burada seçilen formatı çeviriyoruz ve o şekilde siteye yüklenmiş oluyor. Teker teker uğraşma derdiniz olmuyor. Kayıpsız modda da sıfır kalite kaybı, kayıplı moda göre daha büyük dosyalar
üretir. Performansı tercih edebilirsiniz, kaliteyi tercih edebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Orijinal yedeği saklama seçeneğimiz var. Dönüştürmeden önce orijinal dosyayı kaydeder. Böylece daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Dönüştürme esnasında belki bir ihtimal sitenizde bozulma olabilir, görselde bozulma olabilir, herhangi bir şeyde bir sorun, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu bütün olumsuz ihtimalleri göze alarak orijinal yedeği saklama imkanını da burada ekledik. Yüklemede dosya adını temizleme seçeneğimiz var. Daha iyi SEO için boşluk ve alt çizgileri kısa çizgiyle değiştirir. Dosya adları her zaman tam uyumlu bir şekilde olmuyor. Bazıları büyük harfle yazılmış oluyor, karmaşık yazılmış oluyor, boşluklar oluyor. Bunları yükleme esnasında düzenleme şansımız da var. EXIF verilerini de temizleme şansımız var. Bu da dosya boyutunu küçültmek için kamera verileri, GPS konumu ve diğer meta verilerini kaldırabiliyoruz. Bunları istediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz. Peki diğer kısımda neler varmış? Performans ve servis. Tarayıcılar WebP olarak sunabiliriz. Tabii ki bu WordPress 7.0 ile beraber artık WebP olarak sunuluyorlar. Gecikmeli yükleme yani lazy load seçeneğini ekleyebiliriz, etkinleştirebiliriz. Ekran dışı görselleri erteliyor. Gördüğünüz ekrandaki görseli yüklüyor ilk önce. Alt tarafta bulunan görselleri sırası geldiği zaman yüklüyor ki site hızını maksimum seviyeye çıkarsın. Akıllı kalite seçeneğimiz var. Bu da akıllı kalite manuel kalite kaydırıcısını geçersiz kılıyor. Çünkü iyi görünen en düşük kaliteyi otomatik kendisi buluyor. Buradaki sıkıştırma kalitesini geçersiz kılıyor onu açarsanız. Maksimum yükleme genişliği de normalde 1920'dir. 1920'den fazla genişlikler çok tavsiye edilmez. Bu yüzden bunu 1920 olarak veya 0 olarak da ayarlayabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. SVG desteğimiz de burada bulunuyor. SVG yükleyeceksiniz. Bu seçeneği de etkinleştirmeniz sizin için daha iyi olacak. Arka plan kuyruğu da biz mesela az önce burada gösterdim. Toplu dönüştürme işlemini başlattıktan sonra bu arka planda oluşturmaya başlıyor. Biz bunu buradan çıkıp ortamlara veya diğer sayfalara gidip sitede geliştirmelere devam edebiliriz. Çünkü arka planda zaten dönüştürme işlemi devam etmiş olacak. Son olarak da Bunny CDN entegrasyonu var. Bu da tercihe bağlı. İsterseniz bunun için de kullanabilirsiniz. Ayarları kaydediyoruz ve buradan çıkıyoruz. Peki neleri anlatmadık? Görselleri, kötü, uyarı, optimize kısımları nedir? Nasıl kullanırız? SEO kısmına bakalım birazdan. Mesela böyle bir görselim var. Bu görsel için yani her görsel için 6 adet bir denetim raporuna sahibiz. Bunlar neler? Dosya adı 1. İkincisi alt metinler. Üçüncüsü dosyanın başlığı. Dördüncüsü dimension'ı yani görselin genişliği, yükseklik boyutları. Formatı PNG mi, WebP mi veya başka bir şey mi? Son olarak da dosyanın boyutu, mesela bu dosyanın boyutu 2815 kilobaytmış yani 2.8 megabaytmış. Bunun olur da 250 kilobaytın altına almak. Dosya adını düzenlemekten başlayabiliriz. Mesela burada bir dosya adını bu şekilde bırakmayalım. Tabii ki Gemini olarak bırakmayalım. Uyumlu bir dosya adı belirleyelim. Burada bir kilit simgesi diyebiliriz bunun dosya adına. Buna kilit simgesi diyelim. Ve önce kaydedelim. Çünkü bir şey göstermek istiyoruz. Bu dosya adını kilit simgesi olarak belirttik. Bakın ben bunu aslında boşluklu yazmadım. Kilit bu şekilde boşluklu yazdım. Ancak o kendisi bunu arada tire olacak şekilde düzelt. Alt text ve dosyanın başlığı var. Bunları da yine aynı isimle nitelendirebilirim. Ben buraya tekrar kilit simgesi yazabilirim. Başlığında yine aynı kilit simgesi diyebilirim. Ancak bu tercih edilebilir diye düşündük ve biraz şova girdik. Bu şov nedir? Burada otomatik oluşturma seçeneği var. Bu iki otomatik oluşturma seçeneği dosya adını alıp direkt aynısını buraya uyumlu bir şekilde yazıyor. Kilit simgesini tek tıkla. Bak ben bunları elimle yazmıyorum. Buraya tıkladığımda kendisi getiriyor. Yapay zekayı kullanmadan ancak bu kadar oluyordu. Yine de kullanışlı diye tahmin ediyorum. İnşallah öyledir, amin. Dimension'ımız doğru. 2048'e uyarı vermemiş. Formatımız yanlış. Formatımız çünkü şu an PNG formatında. Bunu toplu dönüştürmeyle hepsini tek tıkla da dönüştürebiliriz. Ancak tek tek manuel olarak da istersen, yani tercihe bağlı bu arada. Tamamen istersen dönüştürebilirsin. Hemen burada WebP'ye dönüştür diyelim. Formatını WebP'ye alalım. WebP'ye aldığımda bakın bu neymiş? Orijinal görselin boyutu 2.7 megabayttan WebP'ye dönüştürdüğümde 43.7 kilobayta düşüyor. Biz %98 bir verimlilik kazanıyoruz. Bu da 2.7 megabayt oluyor. Formatını değiştirdiğimde dosya boyutu da değişti. 44 kilobayta düştü. 43.7 kilobayta düştü. Burası da yeşil yandı. Bunlar az önce kaydetmediğimiz için geri gitti. Şunları şöyle tekrar seçelim ve bu şekilde kaydedelim. Ve bu görsel kötü kısmından gitti. Uyarıya mı gitti? Hayır. Hepsini tamamladığımız için bu görsel optimize kısmına gitti. Çünkü 6'da 6 denetimini başarıyla yaptık. Görselimiz için yapmamız gereken tüm denetimler bunlar. Bu şekilde tüm görsellerimizi uyumlu bir hale getirirsek SEO için de uyumlu bir web
sitesine sahip olmuş oluruz. Hem görsellerimiz için hem de görsellerin formatı ve site hızı için. Eklentinin tüm özellikleri ve yaptığı tüm işler bunlardı. Umarım fayda sağlayacağını da biliyorum. Çünkü kendi işlerimde, kendi müşterilerimde sıklıkla karşılaştığım sorunlardan bir tanesiydi. Dedim ki bu sorunlar nereye kadar gidecek? Bakın burada görselin boyutunu düşürmüştük ya 2.7'den 43'e. 2.7 tasarruf sağlamıştık. Burada toplam kazanca da geldi. Her birini yaptığımız zaman burası artacak. Umarım işinize yarar. Benim işime yarıyor. Çoğu zaman karşılaştığım bir sorundu. Eklentimin tanıtımı bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.